kalbi sayılan noktalardan bir tanesinde Roma Termini tren istasyonundayız. Burası ana tren istasyonu. Bizim Sirkeci Garı veya eski Haydarpaşa Garı gibi bir yer. Ülkenin her yerine ve şehrin tabii birçok noktasına buradan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hatta havaalanına da yine buradan devam ediyorsunuz. Ya da havaalanında indiniz ve Roma merkeze gelmek istiyorsunuz. İşte ineceğiniz yer tam da burası Roma Termini. Burası mekan olarak, konum olarak birçok görülmesi gereken noktaya da çok yakın bir konumda yer alıyor ve Roma Termini istasyonuna geldiğinizde özellikle hemen karşısındaki sokaklardaki otellerde konaklama yaparsanız birçok noktaya yürüyerek erişme şansınız da var. Şimdi Roma Termini istasyonundan havaalanına nasıl gidilir ya da havaalanından geldiğinizde bileti alıp Roma Termini'ye nasıl gelirsiniz konusunda birkaç küçük detay verin. Roma Termini'ye havaalanında geldiğinizde işte bu tren yolunun bittiği yerde garın tam bu noktasında inip bu tarafa doğru yürüyüp buradan da çıkış yapıyorsunuz şehir merkezine doğru. Burada dediğim gibi ülkenin ve şehrin birçok görülmesi gereken noktasına ulaşım sağlanıyor. Bunlar arasında Roma'nın dış banliyöleri olan işte Castel Gandolfo gibi, Nemi gibi yerlere ulaşım yanında diğer şehirlere işte Napoli'den Milano'ya veya diğer şehirlere Torino'ya, aklıma gelen işte Brescia'ya, Bari'ye, nereye gitmek istiyorsanız her yere buradan trenle ulaşım sağlanıyor. Çok karışık, çok kalabalık olması gözünüzü korkutmasın. Gayet iyi bir şekilde organizasyon sağlanmış. Sadece küçük birkaç detay var ve biletlerinizi de yine makinelerden online olarak alabildiğiniz gibi manuel olarak gişelerden de sağlayabiliyorsunuz. Roma Termini'den veya havaalanından Termini'ye gelmek için ya da başka istasyonlarda işte bu makinelerden biletlerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi ben biletimi alayım. Öncelikle buradan dil seçebiliyoruz. Her yerde olduğu gibi. Dili seçtik. Bu kendince uyarılarını yapıyor, konuşuyor. Buradan bilet satın alı seçtik. Ve arkasından buraya gitmek istediğimiz yeri yazıyoruz. Ben havaalanına gittiğim için Fiumicino diye yazacağım ve çıktı. Ve ne zaman, hangi saatte gitmek istediğimizi seçiyoruz. Klasik her yerde olduğu gibi işlemlerinizi yapıyoruz. Ben şimdi yanlış bir işlem yapmamak adına kapatayım. Bilet bu şekilde alındığını göstermiş olayım ve devam edelim. Kartımızı da aldıktan sonra biletimizi buradan alıyoruz. Ve işte Tren İtalya ile biletimizi aldık. Saat bir kontrolünü yapayım. Ben yanlış şeyler yapmakta çok ünlüyüm bu konuda. Sanıyorum doğru saate aldık diye tahmin ediyorum. Bir bakalım. Evet, doğru saate biletimizi aldık. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer Termini'ye geliyorsanız Trastevere'de bir aktarma yapmanız gerekiyor. Yani buradan havaalanına gidiyorsanız hemen bir durak sonra Trastevere istasyonunda inip diğer trene, havaalanına giden diğer trene biniyorsunuz. Ya da havaalanından bu tarafa Termini'ye geliyorsunuz. Yine uzun bir yolculukla önce Trastevere'ye, daha sonra bir durak için Termini'ye. Yine tren değiştiriyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Bunu tabii isterseniz yapıyorsunuz. Nasıl isterseniz. Çünkü bu bilet 8 euro. 8 euroya buradan havaalanına gidebiliyorsunuz. Bir de Leonardo Express var. Direkt gidiyor havaalanına. Ayrı bir tren firması, ayrı bir Express ve bu Express'le havaalanına direkt giderken 14 euro verebiliyorsunuz ve onda herhangi bir aktarma yapmanıza gerek yok. Aktarma sorunlu değil. Sadece hemen istasyonun altından diğer perona geçiyorsunuz ve diğer perondan yola devam ediyorsunuz. 6 euroyu eğer 6 euro fark öderseniz de direkt olarak havaalanına gitme şansınız var. Ben de bugün yaklaşık 1,5 saat sonrasına aldım şu anda havalimanına gidiş biletini. O otelden eşyalarımı alıp yeniden buraya gelip nereden kalktığını öğrendikten sonra havaalanına doğru gideceğim. Benim tren ekranda gözüktü ama peronu, platformu daha açıklanmadı, o yüzden bekliyorum burada. Biraz karışık ve kalabalık gözükse de inşallah o açıklanırsa herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Sanıyorum sanki bir şey açıklandı ama bakayım şimdi. Herhalde gitme vaktimiz geldi. Diğer trenler gecikme veriyor. Gecikme verdiği için ondan sonra gelecek trenler de yanaşamıyor. Çok fazla bir hareket var buradan. Şimdi bir bakalım. Benim ilk Trastevere'ye gideceğim tren peronu galiba verdi. Şimdi bakacağız. İkinci ekrana dönsün. Evet, 28 numaralı peron. Ben bir orayı bulayım. Ondan sonra oradan devam edelim.
Sürekli bir anons var. Kafa şişiriyor. Belki de kafa şişirmiyordur da anlamıyorum ya. Ondan dolayı hiçbir şey söylemiyor gibi geliyor bana. Birkaç tren firmasına ait biletler satılıyor. Ve bizim 28 numaralı peron bu tarafta kalıyor. Oraya doğru gidiyoruz. Evet, trenin yanına geldim. 28. platformdayım. Genelde başka bir şehre giden tren Trastevere'de aktarma yapıyor. O da bu uzaktaki peronlarda bir 10 dakika yürüyorsunuz. O yüzden erken gelmekte fayda var Termini'ye. Eğer havaalanından bu tarafa geliyorsanız yine burada iniyorsunuz. İçeriye girerken yine yürüyorsunuz. Bu arada biletlerinizi validate yapmanız, onaylatmanız gerekiyor. Makineler var. Hemen platformların girişlerinde birkaç onay makinesi var. Onlara bir tıklatıyorsunuz. Daha sonra biniyorsunuz trene. Çünkü onaylandıktan sonra belirli bir süre için geçerli. Biletleriniz sanıyorum havaalanı için 1,5 saat olmalı. Şimdi ben trene geçiyorum. Trenin içindeyiz. Burada birinci, ikinci mevki var mı bilmiyorum ama geçtim ben orayı. Şu kalabalık olan yere geçeyim ben, ne olur ne olmaz. Vagonda kimse yok. Muhtemelen trenin yanındayken treni kaçırabilirim. Belli de olmaz. Ve geldim. Üst kata çıkalım. Değişiklik olsun. Havaalanına gitmek için Termini'den Fiumicino trenine gitmek için Fiumicino havaalanına gitmek için trene bindim. Şimdi Trastevere'de aktarma yapacağız. İlk onayı makineye tıklattık öyle. Trik trik buraya vuruyorlar. Bundan sonra da 1 saat 30 dakikaymış evet. Validasyondan itibaren. Bakalım. Şimdi tren hareket etti. Normalde durmadığı duraklarda olabiliyor ama Trastevere'ye normalde 2 durak var. Bazen aradaki Ostiense'de durmuyor. Bu tren duracak. Ostiense'den sonra Trastevere'de ineceğim ben, diğer trenle değiştirip oradan havaalanına gitmek için diğer trene geçeceğim. O arayı da göstereceğim yine size. Bu arada trende bir duman var. İnşallah bir şey olmuyordur. Demin de insanlar soruyor bana duman nereden geliyor diye. Anlamıyorum, sadece duman kısmını anlıyorum. Bir şeyler diyorlar ama bakalım, demin de bir tren görevlisi çağırdılar. Gittiğimiz her yerde de olay olmazsa olmuyor. Neyse bakalım. Bu arada trenlerin tümünde her koltukta priz var. Şehirler arası trenlerin çoğunda hem normal priz hem de USB girişli enerji almak için girişler var. Bunda bölgesel tren olmasına rağmen bunlardan var. Bunlardan koymuşlar herhalde, daha bir eski tip bir tren. Neyse, şu anda bir ihtiyacım yok en azından şarjı. Bugün hava Roma'da kapalı. Kaç gündür güneş altındaydık. Serindi ama güneşliydi. Bugün iyice serin. Hatta şu anda dereceleri veriyor. Evet, 12 dereceymiş. Tam gezilebilecek. En azından bunaltmayacak. Güzel bir hava var. Tren yolculuğumuza devam edelim o zaman.
trenlerdeki bu info ekranlarında geldiğiniz duraktan diğer yerlere, aktarma yapacağınız yerlere gidecek olan trenlerin platformlarının belirtilmesi nefis bir şey. Hiç kafanız karışmıyor en azından. Nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Güzel çalışıyor bu sistem. Şimdi benim ineceğim yere geliyoruz. 12.26'da varacak gözüküyor. Bir 10 dakika sonra da diğer tren gelecek. Daha sonra aktarma yapmadan havaalanına devam edeceğiz. Umarım yetişeceğiz. Fiume için, o havaalanı için hemen alttan geçip geldiğimiz istasyonun karşısındaki Aeroporto yazan 5 numaralı perondayız. O değişebiliyor sanıyorum ama 4 ya da 5 oluyor çünkü kocaman Aeroporto, Airport kısmı orada belirtilmiş. Bu herhalde direkt olarak havaalanına giden trenler için kullanılıyor. Gelen trene de binip havaalanına devam edeceğiz. Roma Trastevere istasyonunda aktarma yapmasaydık şimdi bu istasyondan yine direkt geçen trenlerden olan o Leonardo Express ile birlikte devam edecektik. Ama bu aktarma sayesinde 6 euro cebimizde kaldı. Havaalanında bir şeyler yiyip içebiliriz 6 euroya. 6 euroya bu arada ne alınabiliyor? Mesela McDonald's'ta Big Mac yiyebiliyorsunuz. Öyle bir McDonald's endeksine göre McDonald's endeksine göre 5.10 ile 5.30 arasında değişen bir fiyatla Big Mac, menü değil tabi. Burada ayrıca McDonald's'larda bizdeki gibi sabit fiyat uygulaması yok. Çeşitli yerlerdeki çeşitli McDonald's restoranları farklı fiyatlar içeriyor. Bazı ülkelerde Starbucks da aynı biliyorsunuz. Birçok zincir restoran farklı franchisinglerle olduğu için sanıyorum, tabii bu benim fikrim, farklı fiyatlar uyguluyor. İşte kirası, personeli fark ediyor herhalde. Bizim treni bekliyoruz. Buraya bu arada Trastevere'ye de birçok tren geliyor. Birçoğu yine aktarma yapıyor. Eğer direkt olarak havaalanına gitmiyorsanız Trastevere'de aktarmanızı yapıp 14 euro yerine 8 euroya havaalanına gidebiliyorsunuz. Hemen 12.36'da bizim tren açıklandı ve bununla devam edeceğiz. Eğer diğer treni tercih etseydik, Leonardo Express işte bu. Havaalanına direkt gidiyor. Durmuyor bu istasyonlarda ve buradan geçiyor. Aslında aynı yol. Sadece biz burada inip hemen istasyonun altından bu tarafa geçiyoruz ve Roma Trastevere istasyonundan devam ediyoruz. Ve buradan da bindik trenimize. Şimdi havaalanına. Bayağı sessiz, bayağı modern, yeni tipli bir tren. Metro hattı gibi. Şimdi yaklaşık yarım saat, 45 dakika bir süremiz var. Devam edeceğiz havaalanına doğru. Havaalanında tekrar görüşürüz. Ben bu arada telefonumu şarj edeyim. Evet, %50'lere düşmüş. Belki havalarda sıkıntı olur. Abi dinleyelim, sonra görüşürüz. Şimdi 27 dakikalık bir yolculukla geldik. Gayet iyi bence. Trenitalia per Poggio Mirteto delle ore 13:27 al binario 1. Passengers can find the train regionale 26. Şimdi inelim. Bakalım departure bölümüne doğru yol alalım. Bir de havaalanı işlerini halledersek içeride daha rahatız. Fiumicino havaalanına geldik trenle. Leonardo Express'te bizden 20 dakika sonra kalkmasına rağmen yaklaşık aynı saatte geliyor. İşte bir 20 dakika falan avantajınız var. Bir de aktarma yapmıyorsunuz diğer trenle gelirseniz ama 6 euro fazla ödüyorsunuz. Şimdi buradan direkt havaalanının içine giriliyor ve böylece Roma Termini istasyonundan havaalanına gelmiş oluyorsunuz. Bu videoda Roma Termini istasyonundan, yani Roma merkezden havaalanına nasıl gelinir veya havaalanından tam tersini yaparak Roma Termini'ye nasıl gidilir hakkında
olmuş oldu. Bonus videoların arasında, gezi rehberinin arasında bir de bu video ile birlikte bir katkı daha vermiş olduk İtalya, Roma'da. Eğer videoyu beğendiysek ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Beğenmediysek de abone olalım ve yorum yaparsak işte o zaman ne diyoruz? Değmeyin keyfimize. Ben Erkut Özen. Roma Fiumicino havaalanından herkese hoşça kalın diyorum.